Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere modeli ünlü bir markaya ait olan yine çok güzel bir çanta tarifi paylaşacağım. Güzel bir portföy çanta hazırlayacağız. Hemen şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle taban kısmını görelim bakın. Direkt sık iğnelerle modelimize başlıyoruz. Gerçekten keyifli bir örnek. Elinizden hiç bırakmak istemeyeceğiniz bir çalışma. O kadar da hızlı ilerliyor ki bir günde birden fazla örüp hazırlayabilirsiniz. Hemen şöyle kenar kısımlarında detaylı olarak göstermek istiyorum. Bakın diğer tarafı. Bitiş ve başlangıcı hiç belli değil. Gerçekten muntazam, çok güzel bir çalışma oluyor. Bu çantayı ördükten sonra mutlaka içerisine astar, ağız kısmına fermuar gelecek. Bakın delikli bir örnek olduğu için mutlaka için astarlama yapacağız. Ben bunu aksa örgü butiğe yaptırıyorum. Terzilik işlerine astarlama gelecek. Ağız kısmına dediğim gibi fermuar gelecek. Belki bir de elcik falan da takabilirim. Bu tamamen zevkinize kalmış. Gerçekten keyifli bir çalışma. Videoda da bütün detayları sizlerle adım adım paylaşıyorum. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için kullanmış olduğum iplerimi Aksa Örgü Butik'ten aldım. Sizin için de iletişim bilgilerini videonun açıklama kısmına eklerim. Sizler de oradan güvenli siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Kullanmış olduğum raf ipim yumuşacık, eli hiç acıtmayan raf ip kullanıyorum. İnce dokulu ve metrajlı bir iplik. Burada bakın iki renk kullandık çantayı yapmak için ama sizler bunu tek renk de yapabilirsiniz. Ya da elinizdeki artan ipleri kullanarak her sırada farklı bir renk de kullanabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Mantığı çok kolay zaten, renk değiştirme mantığı. Ya da renk değiştirmeden de rahatlıkla yapabilirsiniz. Hep aynı mantıkla ilerliyor örgü. Böyle bir çanta için, bu boyuttaki bir çanta için hemen de ölçülerini söyleyelim. Uzun kenarı 28 santim, kısa kenarı yani çantanın derinliğinde 19 santim olacak şekilde ayarladım. Bu ölçülerde birer yumak iplik yeterli oluyor. Hatta ipimiz artıyor. Artan iple de yine bir küçük çanta çıkartabilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Tabii ki bu boyutlarda yapmak zorunda değilsiniz. Bu çantayı daha büyük boyutlarda hazırlayarak yine birer yumak kullanarak da çantanızın boyutunu büyütebilirsiniz. Daha büyük de yapılabilir. Dediğim gibi elinizdeki ipleri de kullanabilirsiniz. Her sırada farklı renk geçişleri yaparak. Bu çalışmayı kağıt iplerle, daha farklı rafyalarla, makromelerle, koton iplerle de yapabilirsiniz. Her ipe uygun bir çalışma, gerçekten çok da keyifli ilerliyor. Şöyle çantamızı kenara alalım. Bu iple çalışırken tığ numaram 3,5 milim. Sizler kullanacağınız ipin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak hemen zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi burada kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan mutlaka bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimi çekiyorum. Şimdi modelimiz 4'ün katından oluşuyor. Yani 4 artı 4. Şimdi burada yapalım. 1, 2, 3, 4. Tekrar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi daha küçük boyutta bir çanta hazırlayacağım. 1, 2, 3, 4. Şöyle mini bir cüzdan yapalım bununla. Şimdi bakın 4 artı 4 artı şeklinde zincirimi çektim. En sonda artı bir de dönüş zincirimiz var. Artı bir zincir daha çekiyoruz. Şimdi buradaki çalışmam için 10 tane modelden oluşturdum ben. Yani 40 tane zincir artı 1, yani 41 zincirle başlangıç yaptım bu çantam için. Sizler boyutu büyütmek için ne yapacaksınız? Zincir sayınızı 4 artı 4 artı kaç tane model istiyorsanız o şekilde zincir sayınızı artıracaksınız. 4'ün katı artı 1. Şimdi burada 4'ün katı artı 1 zincirimi çektim. Zincirin düz kısmını değil, ters kısmını çeviriyorum. Hemen şu arkada bulunan kesik çizgileri kullanıyoruz bakın. Hemen son zinciri bırakıyorum. Bir diğer zincire batıyorum. Arka kesik çizgisine ilmek çıkardım. 2 ilmeğim var. Doluyorum. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğne ördüm. Bir sonraki zincire geliyorum. Tekrar sık iğne. Şimdi bu çalışmada direkt modeli kurduğum için burada sık iğneleri karşılıklı öreceğiz. Hiçbir artış olmayacak. Her bir sık iğne zincire bir tane sık iğne gelecek. Hiç artış yok bakın. Şimdi her bir zincire bir tane sık iğne örelim. Hemen şuradaki dönüşü nasıl yapıyoruz sizlerle paylaşalım. Son noktaya geldik. Son zincire de bir tane sık iğnemizi örüyorum. Şimdi bakın zincirin bu yüzeyindeki noktalara sık iğnelerimizi ördük. Şimdi burada da 5 tane model çalışacağız.
4 sık iğneden oluşuyor model. 4 çarpı 5 20 tane sık iğne veriyor bize. Yani sizler dediğim gibi model 4'ün katından oluşuyor ama zincirinizi çekerken mutlaka dönüş zincirinizi çekin, yoksa sık iğneniz eksik kalır. Şimdi burada hiç artış yok, bakın köşede hiç artış yok. Ne yapıyorum? Hafif ilmeğimi esnetiyorum, aynı zincire geliyorum, karşı tarafa geçiyorum direkt. Bakın şöyle son zincire tekrar batıyorum, kısa ipi de şöyle araya alalım, ilmek çıkardım, sık iğne, direkt karşı tarafa geçtim. Bakın şimdi burada hemen gelen sık iğnelerin dibindeki, bakın hemen zincirli noktaya batıyorum. Zincirin artık 2 tane çizgisi tığımızın üzerinde kalacak. Kısa ipi de bu aşamada gizliyoruz. Şimdi her bir sık iğnenin karşılığında bir tane sık iğne örüyoruz. Burada 5 model üzerine kurduğum için 20 sık iğne bu tarafta, 20 sık iğne diğer tarafta olacak şekilde toplamda 40 tane sık iğnemiz olmuş oluyor. Diğer modelde ise 10 tane, bakın şu büyük çalışmamda ise 10 tane model kullandım. 41 zincirle başladım. 40 tane sık iğne bu tarafta, 40 tane sık iğne bu tarafta. Bunda da 80 tane sık iğnem vardı. Umarım model mantığı anlaşılmıştır. Yani örgü bilenler bunu çok rahatlıkla yapar ama yeni başlayanlar için bu ufak detayları vermekte fayda var. Şimdi her bir sık iğnenin olduğu noktaya, bakın zincirli noktaya batacağım. Toplamda saydığımda 20 artı 20 40 tane sık iğnemin olması gerekiyor ki modelimi kurabileyim. Şimdi şöyle sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi bir tane zemir rengi belirledim. Belirlediğim renkle hem başlangıcımı yaptım hem bitişimi yaptım. İlla ki aynı olmak zorunda değil. Dediğim gibi farklı renklerle de yapabilirsiniz. Şimdi geldik son sık iğnenin olduğu zincir noktasına. Bu noktaya batıyorum. Şimdi buraya hatta şöyle yapalım, batmayalım, kaydırma ile geçelim. Çünkü kaydırmada bize bir sık iğneyi verecek. Ekstradan bir boşluğumuz olmasın. Şimdi son zincire batmıyorum. Geliyorum sık iğnenin tepesine. İlmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırdım. Kaydırma bana buradaki sık iğne boşluğunu vermiş oldu. Bu kaydırmayı da saydığımda 20 bu tarafta, 20 bu tarafta 40 tane sık iğne sayısını elde etmiş oldum. Şimdi bu kısımda artık modelimizi kurmaya geçiyoruz. Hemen başlayalım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen geliyorum. Buradaki ilk sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkardım. 3 ilmeğim var. Doluyorum ikisini birlikte. Tekrar doladım, ikisini birlikte örerek ikili trabzan ördüm. Tığıma doluyorum. Tekrar aynı boşluğa geliyorum ve ilmek çıkardım. 3 ilmeğim var. Doluyorum. 2 şeklinde çekerek ikili trabzanlar hazırlıyorum. 3 zincirden sonra 3 tane trabzanım olacak. Tekrar aynı boşluğa gelip bir ikili trabzan daha örüyorum. Bakın 3 tane trabzan oldu. Şimdi sıradaki sık iğneden sayıyorum. 1, 2, 3 sık iğne atlıyorum. 4. sık iğneye direkt batıyorum. İlmek çıkardım. Sık iğne örüyorum. Bakın. Başta kaydırma olduğu için direkt 3 zincirle başladım. Burada da bitişimizi zaten göstereceğim sizlere. Bakın 4.'ye sık iğne ördüm. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3. Başlangıçta sık iğne kullanacağız. Modelin yukarısında kaydırmalarımız olacak. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa geliyorum. Bakın sık iğneyi ördüm. Noktaya geliyorum. Biraz da uzatarak örüyorum ki model kendini göstersin. Şimdi bu boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincirden sonra aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Şimdi tekrar yapalım. Bakın model çok keyifli bir örnek. Çok da hızlı büyüyor. Şimdi sıradaki sık iğneden sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4.'ye direkt batıyorum başına dolamadan. İlmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Sık iğneden sonra 1, 2, 3 zincir. Tığıma doluyorum ve geliyorum aynı sık iğnenin içerisine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Trabzanları örerken çıkardığım ilmeği bir miktar uzatıyorum ki güzel bir görüntüsü olsun. Rafyanın yapısını da bozmayalım bu şekilde. Elimizde sıkmadan örmekte fayda var. Ve bir de parmağımızı sarmıyoruz. Bakın rafyayı parmağınıza sararsanız burgu oluşturursunuz. İp burgu halini alır ve rafya dokusu kaybolur. Kağıt gibi bir görüntü ortaya çıkar. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi ilerleyelim. 3 trabzanı ördük. 1, 2, 3. 4.'ye her defasında 4.'ye sık iğne. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum.
Aynı boşluğa hemen 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3 dördüncüye sık iğne, 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıp aynı sık iğneye 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi şuradaki dönüşü göstereceğim. Hiçbir farklılık yok ama yeni başlayanlar için göstermekte fayda var. Şimdi yine bakın 1, 2, 3 dördüncü. Hemen buradaki noktaya batıyorum direkt. Sık iğne. Bakın devam ediyorum. Örgüyü ters çevirmiyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen geliyorum aynı sık iğneye 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 ve 3. Bakın dönüşü sağladık. Yine aynı. 1, 2, 3. Dördüncüye batıyorum. Sık iğne, sonra 3 zincirle yukarı çıkıp hemen buraya 3 tane ikili trabzan grubunu örüyorum. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi bakın bu kenarı tamamladık. Dönüşü sağladık. Şimdi bu kenardayız. Burada da modelimizi tamamlayacağız. Hemen sıra bitiş ve başlangıcını hızlı bir şekilde sizlerle paylaşalım. Sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizi sayacağız. Bakın sonda buradaki modeli de çalıştıktan sonra son kısımda 1, 2, 3 tane sık iğne kalması gerekiyor. 3. sık iğne de kaydırma noktamız. Bakın hep aralarda şu boşluklarda 3 tane sık iğne var. Şimdi modelin ilk başladığımız noktaya bunu da sabitleyerek modeli tamamlamış olacağız. Ama bu aşamada durup mutlaka modeli sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne demiştik? 5 model. Bu tarafta 5 model, bu tarafta toplamda 10 tane modeli bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi geliyoruz artık renk değiştirmeyi de göstereceğim. Ama renk değiştirmeyecekseniz yine aynı kaydırma mantığıyla devam ederek modeli çalışacağız. Şimdi burada kaydırma noktamız var bakın. Hemen bu zincirin, bu kaydırmanın olduğu şöyle tek kanada batıyorum. Ve hemen zincirin 3 zinciri çıkardığımız şu arkadaki çizgiye de batıyorum. Başlangıçta buraya batıyoruz bakın. Buradan ilmek çıkarıp bir kaydırma yapıyorum. Yani şu zincirin arkasına batmış olduk. Modeli buraya sabitledik. Şimdi örgüyü ters çevireceğiz. Bir sıra düzden, bir sıra tersten örüyoruz örgümüzü. Direkt çevirdim. Şimdi 3 tane trabzan burada var. Hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bakın buraya sabitledim. İlk modelin dibine sabitledim. Hemen ilk trabzanın tepesine battım tersten. Bekleyen ilmeğimden kaydırdım. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Tekrar kaydırma. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkarıp tekrar kaydırma yapıyorum. Renk değiştirmeyecekseniz buradaki 3 zincire de batıp örgünüze devam edeceksiniz. Şimdi tarif ettiğim gibi ama şimdi biz burada renk değiştireceğimiz için farklı bir renk alıyorum. Ve ipi bakın buradaki zeminde çalıştığım ipi iç tarafta bırakıyorum. Kesinlikle dışarıda bırakmıyorum ki gizleme noktası ip hiç kesmeden kopartmadan devam edeceğiz. Bu ip içeride yürüsün. İpi şöyle iç tarafa aldım. Hemen 3 zincirlik boşluğa batıyorum. Burada yeni rengimi tığımın ucuna alarak 3 zincirlik boşluktan geçiriyorum. Şöyle bir miktar ip bıraksak yeterli. Bakın yeni rengimle ilmek çıkardım ve bekleyen ilmeğimden kaydırdım. Şimdi bu aşamada 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi ters kısımdayız. İp bakın bu tarafta. Şimdi şu ipi de sonradan gizleyeceğiz. Bu burada beklesin. Tığıma doluyorum. 3 zincirlik boşlukları çalışacağız. Artık bundan sonra çalışacağımız noktalar burası. 3 zincirle yukarı çıktık. Tığıma doladım. Hemen geliyorum 3 zincirlik boşluğa. 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1. Bakın ilmek uzatarak ikinci trabzanım. Aynı boşluğa 3. trabzanım. Şimdi bu modeli buradaki modele tutturacağız. Bunun için de sıradaki modelin 3 zincirlik boşluğunu açıyorum. Direkt batıyorum. İlmek çıkardım. Kaydırmamı yaptım. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Şimdi bakın artık sık iğne yok. Direkt kaydırma yapıp 3 zincirle yukarı çıkıp modeli kuruyoruz. Tığıma doluyorum ve hemen 3 zincirlik boşluğa 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi bu modeli de bir diğerine tutturacağız. Hemen sıradaki modelin 3 zincirlik boşluğunu buluyorum. İlmek çıkarıp önce kaydırma, sonra 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve 3 tane trabzanımı dolduruyorum. 1, 2 ve 3. Bir sonraki modelin yine 3 zincirlik
geniş boşluğuna batıp ilmek çıkarıp kaydırma. Sonra 3 zincirle yukarı çıkıp hemen 3 tane trabzan örüyoruz. 2 ve 3. Bir sonraki model bakın. Direkt bu şekilde devam edecek. Döne döne öreceğiz. 1, 2, 3 zincir. Hemen buraya 3 tane trabzan grubunu örüyorum. 2 ve 3. Hemen bir sonraki modelin 3 zincirlik boşluğuna batıyorum. Hemen çukurlaşıyor bakın bu sıradan sonra. Kaydırmamı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Hemen 3 tane trabzan. Dediğim gibi bu kısımları kesmedim ki akılda hiç soru kalmasın. Yeni başlayanlar için çok karmaşık gelebiliyor bazen. Ama örgü bilenler dediğim gibi buraları çok rahatlıkla kavramıştır. Şimdi bakın çanta hemen kenarda çukurlaştı. Buradan devam edeceğiz. Ta ki sıra sonuna kadar geleceğiz. Mutlaka yeni sırada, yeni renkte modelinizi sayın. 10 tane olması gerekiyor. Kaç tane yaptıysanız burada mesela 20 modeldi. Burada 10 tane model. Kaç model yapmışsanız her sırada mutlaka kontrol edin ki eksik battınız mı, fazla mı battınız. Bunu da yeni başlayanlar için belirtmek istiyorum ki kafa karışıklığı ve yanlışlık yaparak da ilerlemeyelim. 10 tane model elde edelim. Hemen bitiş ve başlangıcı sizlerle paylaşalım. Bakın turuncu rengimle 10 tane modelimi kurdum. Şimdi artık 3 zincirlik noktam kalmadı. Bakın direkt kaydırma yaptığım yerler ve renk değiştirdiğim nokta var. Şimdi burada renk değiştirirken bakın çantanın ters kısmından ördük turuncu rengimizi. Yani ikinci sırayı tersten örüyoruz. Üçüncü sırayı düzden örmüş olacağız. Bu ip mutlaka içeride kalacak. Şu turuncu ipi de şimdi birazdan gizleyeceğim. Bunu da göstereceğim. Şimdi burada birleştirmeyi yaparken hemen şu yukarı çıktığımız 3 zincirin dibindeki alt zemindeki rengin bakın en son ilmeği var. Başak şeklinde duran. Bu ilmeği şöyle içine batıyorum ve turuncu renkle zincir çektiğim ilk ilmeğin çizgisine batıyorum. Bakın ikisine bu şekilde batmam gerekiyor ki muntazam düzgün bir renk geçişi yapmış olabileyim. Şimdi son nokta ve ilk nokta. Buradaki değiştirdiğim rengin ilk noktası, bitirdiğim rengin son noktası. Bu ikisine battım. Şöyle bakın tekrar göstermek istiyorum. Sizler de elinize aldığınız zaman çok rahatlıkla göreceksiniz. Bakın ipin geldiği nokta hemen ve arkasındaki hemen zincirli başlangıç noktası. Bu noktadan şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak bağlantımı bu şekilde sağlıyorum. Şimdi renk değiştireceğim için burada değiştirmiyorum. Ne yapıyorum? Önce örgüyü çeviriyorum. Turuncu ip bakın içeride. Diğer ip de içeride. Hemen son turuncu ile ördüğüm 3 tane trabzan vardı. Buradaki ilmeğimi beklerken hemen ilk gelen bakın bu tarafa doğru, sola doğru. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma. İkinci trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkarıp tekrar bir kaydırma. Üçüncü trabzanın da tepesine batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Renk değiştireceksem bu aşamada değiştiriyorum. Bakın 3 zincirlik boşluğa batıyorum. Turuncu ipi içeride bırakıyorum. Diğer rengi içeriden alıyorum. Bakın bu şekilde. Böyle aldım. Diğer rengi ilmeğimi çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırdım. Şimdi 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 2, 3. Şimdi düzden örerek devam edeceğiz. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum. İkinci sırasını tamamladık. Şu turuncu ipi de hemen şuralardan rengine renk gizlemekte fayda var. Şu kısa ipi de başlangıçta şöyle hemen içeri 2 kat yapıp aldım bakın. İpler hep içeride yürüyecek. Ters kısımdan yürüyecek. Şimdi yeni sırayı da gösterelim. Birebir aynı ikinci sırada yaptığımız işlemleri tekrar edeceğiz. 3 zincirden sonra tığıma doluyorum. 3 zincirlik boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 ve 3. Bakın ilk modeli tamamladım. Hemen bir sonraki modeli hemen bunu buraya tutturacağım. 3 zincirlik boşluğunu açıyorum. 3 zincire batıp önce kaydırma, sonra 3 zincirle yukarı çıkıp 3 tane ikili trabzan grubunu örüyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar bir kaydırma. Bakın 3 zincirle yukarı çıkıp hep 3 zincire 3 tane ikili trabzan örerek birebir aynı modeli uyguluyoruz. Artık hiçbir değişiklik yok. Zaten bu kısımları da uzun uzun ördüm sizlerle birlikte. Bakın
Bu renkler de gerçekten çok güzel oldu. Sevdiğiniz iki rengi bir araya getirerek böyle harika çantalar çıkartabilirsiniz. Şimdi tarif etmiş olduğum gibi gelelim. İstiyorum ki bir kez daha sıra bitiş ve başlangıcını sizlerle paylaşalım. Bakın sıramızı tamamladık. Yine saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane modelim var. Demek ki hiçbir yerde yanlışlık yapmadım. Doğru bir şekilde ördüm. Şimdi burada bakın son 3 zincire de 3 tane trabzan ördükten sonra artık 3 zincir gelmiyor. Direkt bizi kaydırmalar karşılıyor. Ne yapacağım? Hemen burada renk geçişimi yapacağım. Şimdi geliyorum. Bakın alttaki zemin rengim turuncuydu. Şimdi burada turuncu ile bittiğim son ilmeğin ve yeni renkte başladığım ilk ilmeğin olduğu bakın nokta, hemen bağlantı noktası burası. Turuncunun son ilmeğine, dıştaki tek kanadına batıyorum. Bakın şu kısma. Hemen arkasında bulunan, bakın yeni rengimizle ördüğümüz zincirin kesik çizgisine batıp bu iki çizgiye, bakın şöyle göstereceğim, batıp buradan ilmek çıkartıyorum. Bekleyen ilmeğimden kaydırıyorum. Bağlantıyı bu şekilde sağlıyoruz. İlmeği hafif esnettim. Örgüyü çevirdim. Şimdi tersten öreceğiz. Turuncu rengi tersten, diğer rengi düzden örüyoruz. Şimdi hemen bizi trabzanlar karşılıyor. Bakın tığ yönüne baktığınızda hemen ilk gelen trabzanın tepesine batıp kaydırma. İkinci trabzanın tepesine batıyorum, kaydırma. Üçüncü trabzanın tepesine batıp tekrar bir kaydırma. Şimdi burası önemli. İpi iç tarafa alıyorum. Diğer rengi dışarı çıkartıyorum. Tersten ördüğüm zaman mutlaka bunu yapıyorum ki bu ip içeride kalması gerekiyor. Şimdi ne yapacağım? 3 zincirlik boşluğa kaydırma yapacağım. Direkt şu aşamada bakın 3 zincire batıyorum. Yeni renkli ilmek çıkarıp bekleyen ilmekten geçiriyorum. Sonra 1, 2, 3 zincirli yukarı çıkıyorum. Bu arada şu turuncuyu da çok kasmamakta fayda var. Burası da kasılırsa bakın bir tık rahat bırakmakta fayda var. İpler bu şekilde böyle zikzak şeklinde ilerleyecek. İçeride gizlediğimiz ip. Çünkü ipi kopartmıyoruz. Hiç kopartmaya da gerek yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi 3 zincirden sonra geliyorum. 3 zincirlik boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan grubunu örüyorum. 2, 3. Yine rengimi değiştirdim bakın. Sonra 3 zincire batıp kaydırma. 3 zincirle yukarı çıkıp yine 3 tane trabzan yaparak birebir tarif etmiş olduğum gibi aynı işlemleri uygulayarak çantamızı istediğimiz boyuta kadar uzatıyoruz. Şimdi burada umarım renk değiştirme mantığı da anlaşılmıştır. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde bitireceğiz. En son bitireceğimiz rengimiz ise burada zeminde başladığımız renk olacak. Bitişte de hiçbir şey yok. Ne yapıyorum? İpi kesiyorum. Buradan gizleyip ipi içeride gizleyerek tamamen bitiriyorum. Ekstra bir kaydırma, kenar süslemesi vesaire yok. Şimdi bakın tarifimiz bu kadar. Kolay ve keyifli. Bunu istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Bitiş ve başlangıç zaten anlaşılmıştır. Bu renkte de bittiğimizde buradan kaydırma yapıp ipinizi kesip içeride gizlersiniz diğer iki iple beraber. Şimdi şöyle çantamın içini göstereceğim. Hemen şöyle ip gizlediğim nokta bakın kenarda kalıyor. Hiç de belli değil bakın. İp gizlediğimiz nokta, kenar bitiş ve başlangıcımız burası. Bakın diğer yerlerle tamamen aynı. Hiç anlaşılmıyor. Hangi yerden başladık, hangi yerden bittik. Bu kenarı da görüyorsunuz bakın. Diğer kenarı da görüyorsunuz. Bitiş ve başlangıç hiç belli değil. En son dediğim gibi iki ipi de burada kesip farklı bir işlem yok, gizleyerek çantamızı bitiriyoruz. Son kenar süslemesinde hiçbir şey yapmadım. Zaten model kendisi hem renkli çalıştığımız için hem de gösterişli bir örnek olduğu için ekstradan bir kenar süslemesine kaydırmaya da vesaire gerek yok. Şimdi bu çantayı ben bitirdim. Delikli bir örnek olduğu için bakın şunu da göstermek istiyorum. Delikli bir örnek olduğu için direkt fermuar değil, mutlaka bir astar, öyle ağız kısmına fermuar takacağız. Ama tabii daha farklı şekillerde kullanmak isterseniz de bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.